Bizim eskiden buraya kar yağardı. Biliyor musun? Tek katlı evler karın içine görünmezdi. Baca tutardı. Şimdi yok o kar. Niye? Doğada artık madenlerle, barajlarla doğayı bitirdiler ya. Eski İklim gibi değişti, kar değil mi? yok yani. Buranın bu doğasının canlılığının nedeni aslında kardır. Kar. Kar olmasa burası kar hem yatak hem döşek hem yürüme. Akfadike fadike Avrubiya veyvike Akfadike fadike Nevebiya veyvike Vaştı Kudüs raniyo Gune kanaçe. Doğaya gezmeye gelenler var. Buraya hep hiç eksik olmaz. Mantara geliyorlar, ışkına geliyorlar ama biz onlardan istediğimiz doğaya çöpünüz şeyini bırakmasınlar. Akfadike fadike Avrubiya veyvike Akfadike fadike Nevebiya veyvike Vaştı Kudüs raniyo Gune kanaçeneke Vaştı Kudüs raniyo Gune kana veyvike. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Sarıgül köyündeyiz. Burası Pülümür'ün en son köylerinden birisi. Pülümür ilçe merkezine 38, Tunceli il merkezine 108 kilometre uzaklıkta. Munzur Dağları'nın eteklerinde yaklaşık 1850 rakımlı Sarıgül köyünü gezeceğiz. Şimdi gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Şimdi hazırsanız hep birlikte Sarıgül köyünü gezelim. Munzur Dağları'nın eteğinde güzel bir bölgedeyiz. Hemen daha yukarıda krater göller var. Krater göllerden birisi olan Buyar Gölü'ne çok yakın bir mesafedeyiz. Arabamızla buraya kadar geldik. Şimdi köyün girişindeyiz. Biraz sonra köylülerle sohbet edeceğiz. Uzakta şöyle evleri görüyorsunuz zaten. Şimdi evlere doğru ilerleyeceğiz. Sen daha önce bu köye geldin mi? Yayladayken gelip görmüştüm. Bu çevredeki en güzel köy neresi? Burası. Eskiden bu köyde de okul varmış. Bakın okul binası hemen belli ediyor kendini. Eskero çeneke peygoreta vardı Eskero çeneke Mükemmel bir görüntüsü var. Çok güzel. Her evin bahçesinde arılar var. Arıcılık yapılıyor bu bölgede. Çünkü muazzam bir bitki çeşitliliği var. Ve endemik türler açısından da burası çok önemli. Evet, her taraf çiçek. Bakın yemyeşil. ...90'lı yıllarda insanlar burayı terk etmiş. Burada gözüken ev sonradan gelen bir aile tarafından yaptırılmış. İlerideki yapılar da okul. Biraz sonra onlara da gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Şimdi biz onların içinden geçtik geldik. Çünkü şu anda kimseyi göremedik. Şurada yukarıda bir ev var.
Önce onu ziyaret edeceğiz. Dağların zirveleri şurası. 3200 rakım. Orada bu yer Krater Gölü var. Aynı zamanda yukarıdaki Krater Göl buranın halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. Her sene insanlar oraya gidip kurbanlar kesiyor, adaklar adıyorlar, dualar ediyorlar. Son zamanlarda doğa severlerin, özellikle bu civardaki doğa severlerin en çok ziyaret ettiği bölge burası. Köyün alt tarafından da Buyer Gölü'nden kaynağı aldığı söylenen büyük bir çay var. Gözesi de hemen şu kayaların olduğu yerde. Şu anda imkanımız olmadığı için oraya gidemiyoruz. Tabii gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seven insanlar, trekking yapmayı seven kişiler genellikle gelip Sarıgül Köyü'nü ziyaret ediyorlar. Buyer Gölü'nü ziyaret ediyorlar. Biz de bugün sizler için Pülümür'ün en son köyü olan, yani Munzur Dağları'na doğru en son köyü olan Sarıgül Köyü'ne geldik. Eskiden terk edilen bir köymüş ama şimdilerde yine geri gelen insanlar sayesinde tekrardan canlanmaya başlamış. Tek sorunu şöyle göstereyim. Topraklı bir yolu var. Bazı yerlerde çok fazla kayalık var. Bundan dolayı araçlar gelirken zorlanıyor. Hatta tekerlerinin patladığını, yırtıldığını söyleyen kişileri de duyduk diğer köylerden. Şimdi böyle yürüyoruz. Burada son bir ev var. Evden başlayacağız. Aşağı doğru ineceğiz. Bulabildiğimiz insanlarla sohbet edeceğiz. Burada Baki abi var. Baki abiyi ziyaret edeceğiz. Önce onunla sohbet edelim. Daha sonra aşağı doğru ineriz. Görüntüye bakar mısınız? Anadolu'daki İsviçre Alplerine benzeyen Munzur Dağları'ndayız. Ben de dedim Baki abinin evi burası herhalde. Tamam, fark etmez. Konuşuyoruz. Anladım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyamadım. Deniz ben. Ben Deniz Hüseyin Sarı. Sarıgül. Karşıydı. Karşıyere. Ha. Kendinizi tanıtabilir Ben misiniz? Hüseyin Sarıgül. Hüseyin abi nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? İyisin. İyi vallahi, teşekkür ederim. Vallahi Pülümür'de gördüğüm, hatta Dersim'de gördüğüm en güzel köydesin. Teşekkür ederim, sağ olun. Normalde burada mı yoksa şehirde mi? Normalde biz Balıkesir, Çanakkale tarafında oturuyoruz. Kazım Yıldızlar'la bir akrabanız var mı? Kibra sayı. Kibrasınız. Hı hı. Ha, evet. Siz ne yapıyorsunuz? Devamlı burada mısınız? Yok, yazın geliyoruz, birkaç ay kalıyoruz. Normalde İstanbul'da oturuyorum 74'ten beri. Ahmet Sarıgül diye bir sanatçı duydunuz mu bilmiyorum. Fadike falan besteleri var. Fadike, evet. Oy Fadike. O benim abim. Öyle mi? Tabii. O zaman senin sesin de güzeldir. Biraz. Bağlama da çalıyor mu? Evet. O zaman senden biraz sonra bir Oy Fadike'yi isteriz. Olur, sıkıntı yok. Vallahi çok iyi olur. Çünkü hem abiyi de anmış oluruz. Anmış olursunuz. Evet. Hem de Oy Fadike de tam bu yörenin en bilinen parçalarından biri. Zaten rahmetli abim onu yengemin üzerine bestelemişti. Fakat işte dağıldı yani. Bazı insanlar alıp bir başkalarının bestelerini okudukları zaman tamam okusunlar da fakat kendilerine mal ettikleri zaman bazı ara sözleri değiştikleri için insanın zoruna gidiyor. Hüseyin abi, Efendim? şimdi Sarıgül köyünün biraz geçmişi hakkında bilgi verebilir misin? Eskiden burada kaç hane vardı? Hangi yıllarda terk edildi bu köy? Sonra kaç yıllarında yavaş yavaş insanlar geri dönmeye başladı? Şimdi burada normalde 35-40 hane vardı. Ta şeye kadar 90'lara kadar. Sonrasında yavaş yavaş göçler başladı. En son buranın boşanma durumu 94-95 yıllarda oldu. İşte dağıldı şehirlere. Kimisi İstanbul'a, kimisi şehirde. En son işte 2014'te ben geldim. Burada bu evi yaptım. 5 sene burada yalnız kaldım. Öbür tarafta tabii komşular vardı. Bu komşum benden 200 sene sonra geldi. Şu anda burada 6 hane varız. Bu köyde kışın kalan var mı? Siz sadece yaz aylarından mı Yok, gelirsiniz? şeyden sonra kalan yok. Yani bu 94'ten sonra yani biz de geldikten sonra kışın kalan yok. Kimisi İzmir'de, kimisi Erzincan'da, kimileri İstanbul'da böyle gelip birkaç ay kalıyor. Yaz aylarında 5-6 aylığına mı geliyorsunuz? Tabii evet. Baharda geliyorsunuz, Evet, sonbaharda gidiyorsunuz. Sonbaharda gidiyoruz. Şimdi aslında burası eskiden Kocatepe'nin mezresiydi. Dağ mezresi olarak geçiyordu, mazara koyu olarak diye geçiyordu. Biz buradan Kocatepe'ye okula giderdik. 57'lerde, 58'lerde okulu açıldığı zaman. Sırf buraya okul yapılsın diye 67-68'lerde ayrıldı köy olarak. İşte okul yapılıyor öbür tarafta.
Eski yapılardan sadece bir okul kalmış zannedersem. Evet, evet. Eski yapılar çünkü çatısız olduğu için Tabii yıkılmış. tabii yıkıldı gitti yani. Kışı çok uzun buranın. 7-8 ay kışı vardır. Ben hatırlıyorum Eylül ortasında, hatta Eylül başlarında bir kar yağdı. Karşıda buğdaylar karın altında kaldı. Bir hafta sonra kar eridi. Öylesine toplayıp içeri koydular. Şu karşılarda çığ düşme tehlikesi olan yerler var mı? Tabii ki. Şu karşılardan geliyor. Şu karşıdan geliyor. Ondan sonra şu boğazdan geliyor. Çığ yerleri çok. O da yani rüzgar olmasa zaten her taraf çığ. Kışın rüzgar karı götürdüğü için şu olay oluyor tabii. Muazzam güzelliği var ama Bak köyün. şu Söğüt'ün orada evler vardı. Ta yukarıda o öbür Söğüt'ün üst tarafında evler vardı. Kalabalıktı yani eskiden. Eskiden 40 hanelik bir köymüş Evet, burası. evet. Süper bir köy valla. Köyün çevresinde gördüğüm kadarıyla çok fazla meşe yetişmiyor. Evet. Genellikle eski yabani kavaklar var burada. Evet. Başka ne tür bitkiler yetişir burada? Meyve olarak ne yetişir? Meyve olarak işte cevizler var, yabani armutlar var, elmalar var. İşte yani zamanda ekilmemiş, yani ekilse oluyor. Bak mesela buraya dut ağacı ektim 2 tane. Hı hı. Dutmuş. Kuşlar gelip yiyor. Ne güzel. Akfadike fadike Avrubiya veyvike Akfadike fadike nevebiya veyvike Vaşti Kudüs raniyo güne kana çeneke Vaşti Kudüs raniyo güne kana veyvike Sar sefe işta sere vertedi bilni bena Sar sefe işta sere vertedi bilni bena Tükeciye vana nisena rober bena Tükeciye vana nisena rober bena Akfadike fadike Avrubiya veyvike Akfadike fadike nevebiya veyvike Vaşti Kudüs raniyo güne kana çeneke Vaşti Kudüs raniyo güne kana çeneke Sonde haune khone no vana mam biero Sonde haune khone no vana mam biero Ma khuke wa me echna khote beno Ma khuke wa me echna khote beno Akfadike fadike Avrubiya veyvike Akfadike fadike nevebiya veyvike Vaşti Kudüs raniyo güne kana çeneke Vaşti Kudüs raniyo güne kana veyvike Vazehemede men kedino derde to Vazehemede men kedino derde to Sere hojeno sono neverdano piyeme Sere hojeno sono neverdano piyeme Akfadike fadike Avrubiya veyvike Akfadike fadike nevebiya veyvike Vaşti Kudüs raniyo güne kana çeneke Vaşti Kudüs raniyo güne kana veyvike
Ağzına yüreğine sağlık. Sesimde biraz kısıklık var bugün, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Çok güzel söyledin. Bu parça kimin eseriydi? Bu rahmetli abim Ahmet Sarıgül, kendisi abim oluyor. Yıl hatırladığım kadarıyla 65 yılları falan abim evlendi. Aşağı Kocatepe'den getirdiler. Rahmetli yengem daha o zaman 16 yaşındaydı. Onun için işte bazı olaylar falan oldu. Yani durmadı, gidiyordu falan derken çocuk yaşta çünkü. İşte abim bunu o yengem üzerinden besteledi. Fakat bazı vatandaşlar dediğim gibi bir başkalarının bestelerini okuyor fakat kendilerine mal ediyor. Sözlerini değiştiriyor. Mesela Kibariye diye bir parça var. O da abimin kendi bestesi. Aşağıda bir Kocatepe'de bir vatandaş var. Yani yine akrabalardan. Kocatepe'den bir kızı kaçırmıştı. Sonradan elinden aldılar o kızı. Abim onun üzerine o besteyi yaptı. Geçen sene Tunceli'den bir vatandaş okumuş onu, bir sanatçı sözde. Sözlerini değiştirmiş. Kendisine mal etmiş. Hatta birkaç sefer de yazdım yani. Tamam okuyun da niye kendinize mal ediyorsunuz? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz de Hoş iyisiniz. bulduk. Sizi de tanıyalım. Ben Gülizar Sarıgül. Gülizar Ondan abla. sonra, evet. İstanbul'dan geliyorsunuz. Tabii ki İstanbul'dan geliyoruz. Ekim'de gidiyoruz. Ekim sonuna doğru. Ondan sonra Nisan çıkınca geliyoruz tekrardan memleketimize. Oraya gidince ne hissediyorsun? Buraya geldiğinde nasıl bir his oluyor? Yani çok güzel bir duygu. Tabii kendi memleketine geliyorsun, doğasını, her şeysini. Sonra insanlarımız hani Tunceli'den gelip hiç saymamak şeyler diziliyor, arabalar. Herkesi görüyoruz. Evet. Herkesle tanışıyoruz. Buraya eve geliyorsun Tabii değil mi? ki. Kendini rahat hissediyorsun psikolojik Tabii ki, açıdan. Evet her yönden. Bütün sorunlarımızı İstanbul'da bırakıyoruz. Ne kadar üzüntülü olsak da, ne kadar rahatsız olsak da orada bırakıp geliyoruz. Peki burası sağlık açısından size olumlu şey oluyor mu? Havası, suyu? Kesinlikle evet. Bilhassa abin için terapi gibi oluyor. O dağlara malı götürüp mesela. Şu Öyle mi? karşılara tabii. Burada var mı hayvancılık falan yapıyorsunuz mu Var. sezonluk? Tabii. Kendiniz için mi yoksa? Kendimiz için yetiyor bize. Arıcılık var mı? Arı bu sene almadık. Yıllardır arıyoruz. Köyde gelirken geçerken şu dikkatimi çekti. Her yerde arılar var. Biraz da dağa yakın olduğunuz için galiba herkes arıcılık yapıyor. Şimdi evet herkes arıcılık yapıyor. İlk sene geldiğimiz sadece 2 tane arımız vardı. Bir çerçevesi 6 kilo geliyordu. Dolu yapıyordu ama şimdi o bereketi görmüyoruz. Bu sene de almadım. Biz bu sene dinlenelim. Biz aldık öldüre. Yazık günah. Çok bayağı bir masraf oluyor. Evet, masrafınız oldu. Evet, Onun için tabii ki ben İstanbul'da da mutluyum. Çünkü çocuklarım burada, torunlarım burada. 9 tane torun büyütmüşüm. Hala benim yanımdalar. Hala de uğraşıyorum. Bunlarla Allah mutluyum bağışlasın. yani. Dersizsin başınıza. Çok sağ olun. Allah herkese de nasip kısmet etsin. Güzel bir şey. Geliyor mu Evet, peki çocuklar da buraya? Tabii ki. Tabii izine geldiler bayrama. Tabii hani kızımla oğlu geldiler. Torunum nişanlı Allah'ın izniyle. İngilizce öğretmeni kızım geldi çocuğuyla beraber. Daha da gelecek. Büyük kız da gelecek Allah'ın izniyle. Evet. O da Ağustos'u bekliyor. Evet, ne güzel. Bostanlarımız çıksın diyor. Gelelim diyor. Bostan koksun diyor. Burada bostanlar ne zaman oluşuyor? Ne zaman yetişiyor yani? Ne zaman ekiyorsun? Ablacığım bu şey çıkıyor yani. Bu Temmuz çıkıyor bizimki. Temmuz çıkınca Ağustos'ta çıkıyor şeylerimiz. Çıkmaya ancak. başlıyor. Tabii ki. Burada biraz iklim koşulları tabii sert olduğu için geç ekiyorsunuz, dikiyorsunuz tabii değil ki mi? geç ekiyoruz. Mesela Mayıs'ın 15'ine ekmesim geçen sene 15'ine ektik. Bu sene maalesef ki 20-25'ine sonuna doğru ektik. Çok geç Yağmurlar oldu. mı çoktu? Yağmurlar çoktu. Çamurdu. Hiç ekemedik yani. Sezon hiçbir yani biz Nisan'da geldiğimiz burada bir iş yapamıyoruz. Sadece o 2 mala bakıyoruz. O koyunlarımız var işte 3-5 tane. Bunlarla uğraşıyoruz yani. Evet. Anladım. İklimler değişti tabii ki eskisi gibi değil yani. Tabii değişiyor illa. Yani her yönden yani. Evet. Öyle ablacığım ben. İyi, benim sormadım. Senin söylemek istediğin, selam göndermek istediğin birileri var mı? Çocuklarım var. Çocuklarıma selam söylüyorum. Öpüyorum bunlar hepsini. Özkan, Veysel, Nurgül, Sultan, Birgül hepsini çok öpüyorum. Torunlarım Pelin, Selin. Tamam. Ondan sonra Cemre hepsini çok öpüyorum. Şahan, Emir, Ege, anneanne babanın kurban olsun durmadı. Bu sene gitti beni çok üzdü. Küçük o daha bir başka. Küçük olduğu için çizsem başımın tacı tek bir tane o da. Hepsini çok öpüyorum. Çok özlemişim hepsini. Evet, bizden de selamlar, sevgiler olsun. Çok teşekkür ederim. Söylersin, dersin Deniz Tabii Sarı'nın ki. YouTube kanalından
Bu hafta yayınlanacak ya da önümüzdeki hafta. Söylerim bunlar Baksın. da seyrederlerse çok teşekkür ederim. Ben Elinize teşekkür sağlık. ederim. Çok Geldiğiniz sağ için olun. Sağ olun. Buradan böyle gidin, girişi öbür tarafta. Öbür tarafta. Heh, tamam. Çok sağ ol abi. Rica ederim. Sağ olasın. Şimdi Sarıgül köyünde Baki abiyle birlikteyiz. Baki abi seni bir kısaca tanıyabilir miyiz? Ben köylüyüm. Evet. Doğma büyüme bu köylüyüm. Dedelerimiz çok eskiden gelmişler. Burada Dersim'in esas yerlisiyiz. Burada eskiden insanların geçim kaynakları neydi? Sonradan gelenler ne işle uğraşıyorlar? Hayvancılık, tarımla uğraşıyorlar. Ta 1965'e kadar tarımda yapıyorlardı. Yani tarlada ekip biçiyorduk. Buğday, yani hayvancılık vardı. Ama o 70'ten sonra artık boşaldı. 90'dan da zaten artık bu nedeniyle köyler boşaldı. Yoksa 50 haneydik biz burada yani. Kalabalık bak, yıkık evler işte hep. Bak görüyorsun evet. Az ileride mezarlık var, onların üstünde ev var. Abu Söğütlerin alt tarafında evler var. Siz bu evi sonradan mı yaptınız? Tabii sonra 7-8 senedir bu evi yaptım ben. Ne zaman dönüş yaptınız? Hangi yıl? 1970'te çıktım bu köyden. Kamu kuruluşuna bir işe girdim. Emekli olduktan sonra baba ocağına özlem tuttu. Babamızın ocağı tütsün dedik. Geldik babamızın o evini, yerine ev yaptık. İyi yapmışsınız. Ne güzel olmuş. Bak. Burada bahçenizi falan yetiştiriyorsunuz Tabii herhalde. bahçe ekiyoruz. Arılarımız vardı. Bayağı bende arı vardı. Geçen sene bir arı şeysiz çıktı. Hastalığı. Rahatsızlığı çıktı. Veyahut da biraz benden de bir rahatsızlık vardı. İlgilenmedik. Arı. Varroa mı çıktı? He? Varroa mı yoksa başka bir Yok hastalık? başka şeydi ya. Kış sezonu karda kaldı. Şöyle bir gezelim He. Baki abi. Şimdi benim dikkatimi çeken hemen hemen her evin yanında arı kovanlarını gördüm. Evet. Çünkü tabii tabii. gördüğümüz kadarıyla doğası çok güzel olduğu için herkes arıcılık yapıyor. Ev ihtiyacı için mi yoksa böyle genellikle hani ticaretini yapan Yok kişiler benim de ev ihtiyacım zaten fazla bir arım yok ya. Ha, görüyorsun 7 tane arım var benim. Evet. Daha önce zaten ona da arıcılık denilmez. 30 tane de vardı benim. 30'dan 7 taneye düştük. Çocuklarıma ayırıyorum. Gelenle de işte ihtiyacı olan dostlara gelip seni gibi dostlar işte gelip şahit. Kışın nerede oturuyorsunuz Baki abi? İzmir'de. İzmir'de. Emreki'de. Bu çiçeğin ismi neydi? mesela bunu ağırlar. Öküz kuyruğu. Öküz kuyruğu ama. He. Bu bronşite iyi. Ha normal öyle çay gibi mi yapılıyor? Tabii. Yok bronşite. Bronşite bir numaralı şeysi. Arı bundan hep polen getiriyor. Bunun çiçeklerini mi kurutuyorsunuz yoksa Yok kurutuyorlar ama biz kurutmuyoruz ya. o şekilde yapıyorsunuz değil mi? Ha, bu gördüğün çiçek de öküz dili. Aa ne güzel çiçekler var Evet. ya. Hiç görmediğimiz endemik Evet. bitkiler var burada. Tabii çok burada çok. Bizim bu doğada çiçek çok. Bitki çok yani bizde. Burada yazları geliyorsunuz bahçenizi yapıyorsunuz. Aynen. Burası bana ait değil. Öyle mi? Bizim komşunun he. Yani bizim yerimiz öbür taraf. Ha, meyve olarak ne yetişir mesela burada? Mesela yabani armut var. Ha, ahlat Elma ağacı. var. Ağlat mı diyorlar he. Evet. Armut, elma var. Yani fazla öyle meyve yok. Zaten köy dağıldıktan sonra 94'ten sonra biliyorsun bir köyde yerleşim olmadı mı düzenli bir şey de olmuyor. Hep taraf viran. Eskiden mesela burada bir köyün girişinde okul var. Okulda kaç öğrenci vardı? 50'ye yakın öğrenci vardı ya. 50'ye yakın değil mi? Tabii canım. Eskiden bir dağ köyüne bile okul yapılmış. Ne kadar güzelmiş. Ya, eskiden köyümüz kalabalıktı. Hayvanla uğraşıyorlardı. Yani Hayvancılık vardı. Evet. Üretim vardı. Üretim vardı, yardımlaşma vardı. İmece usulü birbirine destek vardı. Şimdi yok. O bitmiş. Değil mi? Değişiyor insanlar. Şimdi benim gibi emekliler yerleşiyor. Biz istiyoruz ki bu köylere gençler yerleşsin. Gençlerin geri geleceği. gelmesi lazım ki üretim olsun. Tabii. Ben emekliyim. Bugün var mı yarın yok. Benden sonra gençlerin buraya yerleşecek ki köyde üretim olsun. Peki su kaynakları bakımından burası Su nasıl? bol.
Suyumuz bol. Su bol. Su Tanrı vermiş. Su güzel. Şurada hemen kayanın oradan bir su çıkıyor değil mi? Bu yer gözesi. Şurada Bizim- çünkü gözüküyor yani. He, su gözüküyor. Esas kaynak bu tarafta. Bak daha bizim dağlarda kar görünüyor yani. Bizim burada Dağ- ziyaret yerleri. Ziyaret yerlerimiz. Bizim kutsal yerlerimiz buraya yani. Biraz da bu bölgenin insanının kültürü, gelenekleri hakkında bilgi verebilir misin? Valla biz burada işte doğaya seviyoruz. Doğaya tapıyoruz yani. Bir yükseğe çıktığımızda sanki kendimizi böyle bir Tanrı'ya özdeşiyor, daha özgür, daha mutlu, daha şey oluyoruz yani. Genellikle doğa burada kutsanmış. Tabii. Biz de doğada yaşayan her hayvana karşı biz saygılıyız. Burada aymış, kurtmuş, börtü, böcek, yılan buna vermiyor. Mesela geçen sene geven yaktılar mesela doğada. Çünkü o gevenlerin altında o şafaklarla kavga ediyoruz yani. Niye? Onun altında keklik besleniyor, yılan sürünüyor, böcekler besleniyor. Doğayı koruyor, heyelanı koruyor. Aslında bir denge var doğanın Tabii, içinde. tabii, O Tanrı vermiş dengenin doğa. bozulmaması lazım. Bozulmaması lazım. Tanrı sadece insanoğluna da doğayı vermemiş. Benim gibi yaşayan bir sürü hayvan var. Zaten diğer doğadaki dengeyi bozduğumuzda aslında kendi yaşamımızı da Kendi tabii yaşamımız da sıfır oluyor. Zaten Evet. yaşamlarımız sıfır oluyor. Bizim eskiden buraya kar yağardı. Biliyor musun? Tek katlı evler karın içine görünmezdi. Baca tutardı. Şimdi yok o kar. Niye? Doğada artık madenlerle, barajlarla doğayı bitirdiler ya. Eski İklim gibi değişti, kar değil mi? yok yani. buranın bu doğasının canlılığının nedeni aslında kardır. Kar. Kar olmasa burası kar hem yatak hem döşek hem yola. Doğaya. Çok güzel ifade etti. Doğamız güzel. Doğaya saygılı olacak. Buraya bizim doğaya gezmeye gelenler var. Buraya hep hiç eksik olmaz. Mantara geliyorlar, ışkına geliyorlar ama biz onlardan istediğimiz doğaya çöpünü, şeyini bırakmasınlar. Doğayı olduğu gibi korusunlar yani. Piknik Bir yapıyorsun. de buraya çöpünü geliyorlar birlikte mesela biz burada güzün çıkıp gidiyoruz. Nerede? 11. ay, 12. ayda çekip gidiyorlar. Geliyorlar burada ayı vuruyorlar. yazık. Buraya yazık. Hayvanı vurmasınlar. Geçen de bahsedildi. Burada biz ayı vurduk. Vurmasınlar. O ayınla bu doğayı değil. Bize hiçbir zararı yok. Ha, geçen de Göze'ye gittim, yattım orada. Yavruyla beraber geziyordu. Evet. Bak Baki abinin burada arı kovanları olmasına rağmen ayılara ne kadar Asla. Bir zararı önem yok. verdiğini Hiç. Ha, bak söylüyor. bahçem de bana tel örgüyle gelir. İster girer bahçeye daralır. Evet. Onunla bu doğada yaşama hakkı var. Ha, burada yılan görüyoruz mesela asla. her şey bir denge içerisinde. Doğada her O şey denge- dengeye yaratmış Tanrı. Öyle yaratmış. Çok güzel anlattın Baki abi. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Benim sormadığım, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Valla sağlığın, doğaya sevgi, saygı. Başka bir şey yok. İnsanlık. Güzel dostluk, barış, kardeşlik bölgede birlikte yaşayacağımız. En önemli şey kardeşlik, birlik, Kardeşlik. beraberlik. Bizim Kabe'miz insan. Etkede, rengi, ırkı ne olursa olsun. İnsan severiz. Doğaya da severiz. Doğamıza saygılıdır. Zaten doğada her şey rengiyle güzeldir. Rengiyle güzel. Sen bu doğayı böyle güzel düşer. Doğayı seviyoruz baba. İnsanı da seviyoruz. Irkı, rengi, ırkı ne olursa olsun. Hepsi bizim başımız tacıdır. Çok teşekkür ederim. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. ol. Çok sağ ol. Ben de sana teşekkür ederim. Ya. Burada iki haneyi gezdik. Baki abi ve Hüseyin abiyle röportaj yaptık. Şimdi yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Akşam saat 6 civarları. Şöyle güneş yavaş yavaş batıyor. Bugün ikinci çekimimiz. İlk çekimi Şafakların orada yaptık, yaylacıların yanında. Şimdi de Sarıgül köyünü çekiyoruz. Buranın da çekimini yetiştirmeye çalıştık. Biliyorsunuz buradaki süremiz de kısıtlı olduğu için bir günde 2 çekim yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, videomuzda beğendiyseniz yine eleştirileriniz varsa ya da önerileriniz varsa yorumlar kısmından yaparsanız çok seviniriz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için daha fazla köyü çekmemiz aslında bir nevi size bağlı. Siz bizi desteklerseniz,
yorumlar bırakırsanız, beğenirseniz ve sevdiklerinizle videomuzu paylaşırsanız biz de daha fazla köyü ziyaret etme şansı elde etmiş oluruz. Şimdi de Sarıgül köyündeyiz. Yine tabii ki bunlar sizin sayenizde oluyor. Siz videolarımızı izledikçe biz de daha fazla köy çekmeye devam ediyoruz. Bunun için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Köy birkaç mahalleden oluşuyor aslında. Hani yan yana değil evler. Toplu bir yerde değil. Bunun için yürüyüş yapıyoruz. Bu tarafta 2 hane var şu anda. İlk röportaj yaptığımız yerde. Aracı köyün girişinde bıraktık. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Şimdi köyün diğer mahallesine geldik. Yani ilk başladığımız noktaydı aslında. Ama en üstteki evleri gezerek buraya geldik. Şimdi burada da sonradan yapılmış 2 katlı bir ev var. İleride okul ve lojmanın olduğu yerde yaşayan kişiler var. Buradaki abimiz burada arıcılık yapıyor. Köyün hemen alt tarafından yukarıdan doğan pınarların oluşturduğu büyük bir çay var. Evet, bakın şu anda bir abimiz arıların içinde. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Burası da köyün eski okulu. Eski okul yeri. Burada yıkılmış evler de var. Buraya sonradan yerleşen kişiler var. Tabii genellikle yine yazları kullanıyorlar. Kışın burada kimse kalmıyor. Şöyle gösterelim. Burada da herhalde sulama ya da içme suyu için getirilmiş borular var. Köyün hemen diğer mahallesine geldik. Burada elma ağaçları var. Şöyle eskiden kalan taş evler var. Çatı da eski. Hani Adı Erdoğan değil mi? Çatıyla beraber yaptılar bu evleri yaparken ya. Tabii canım, çatıyla. Evler eski ya, yani ne bileyim. Damlıydı. Saç vurdular. Çatı yapınca bozulmadı değil mi? 75'te mi yaptılar, kaçta yaptılar, öyle bir şey. Hıdır Bahar'la birlikteyiz. Kendini kısaca tanıtabilir misin Hıdır abi? Ben Hıdır Bahar. Yani aslında 84'te burayı terk ettik. Erzincan'a gittik. Erzincan'dan 97'de İstanbul'a gittim. İstanbul'da işte önce ilk iş başlangıcım ATV'ydi. ATV'den sonra işte Habertürk'e geçtik. Orada şimdi emekli olduk. Tekrar vatanımıza geri döndük. Evet. Kaç yıl basında çalıştın toplamda? 97'den 2021'e kadar. Yani basın emekçisi. Evet. Şimdi kışları nerede kalıyorsunuz? Yazları Kışın- buradasınız. Yazın işte Mayıs'ta geliyoruz. İşte bu 9. 10. ayda işte İstanbul'a gidiyorum yine tekrar. Hı hı. Yani benim çoluk çocuk orada da. Bize orası artık zor geliyor İstanbul. Yani kaldıramıyoruz. Yani işte gelip burada 3-4 ay kalıyoruz. 3-4 ay sonra çekip gidiyoruz işte. Doğru. İnsan nereye gitse de kendi memleketine, doğduğu, nereye- büyüdüğü yeri istiyor Nereye değil mi? gidersen git yine de döneceğin yer yani yine işte memleketi özlüyorsun kurban. Yani şimdi bu doğa güzelliği, bu kardeşim dediğim yani suları olsun, doğa güzelliği olsun. Hani her yönden de burası bir cennettir ama bilene. Hı hı. Bilmeyene de bir şey yok. Yani ben bizim yani bütün orada işte yaşlarımız, emeklerimiz yani elinde gelirse gelsinler vatanına, yurduna sahip çıksınlar. Mesela çoğu ev yıkılmış burada. Eskiden 40 hanelik bir köymüş. Ya- Bunları nasıl kurtardılar? Hani Şimdi bunları amcam Ahmet Bahar belki duymuşsun. hı hı. O adam bu köyün çok faydası oldu. Çünkü bu köy kapandı. O adam gitti açtı. Yani köylükten haritadan silinecekti değil mi? Silinecekti. Ama işte Ahmet Bahar geldi uğraştı. Yani başka yerden adam yazdı. Bunu yazdı, onu yazdı. Köyü açmak için tek de muhtarlık olsun filan. Peki hizmet noktasında nasıl? Hizmet hizmet alabiliyor yok. musunuz? Abi hizmet yok. Bak bütün köyleri belki de görmüşsün. Bütün yolları görmüşsün. Bizim buraya hizmet gelmiyor. Nedense bak geçen sene boruları atmışlar oraya. Halen öyle duruyor. İçme suyu için. İçme suyu için. Yani derdini gidip anlatan yok.
Önce talep edeceksin ki olsun değil mi? Abi gidip uğraşacaksın. 15 günde bir valiliğe çıkacaksın. Buraya çıkacaksın. Dilekçe yazacaksın kardeşim. Yolum yok, suyum yok. Ama yapan yok. Eski Sarıgül nasıldı eskiden? Ya eskiden insanlar... Ya şimdi sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Şimdi insanlık da bitmiş. Artık merhamet yok. İnsanlık yok. Yani sen de ki bana bir yardım et. Buradan buraya. Önce bunu ver. Der yahut da. Biliyor musun? Para odaklı oldu değil mi? Şimdi artık herkes bir şey dediği zaman önce bunu diyor, gösteriyor. Şimdi eski insanlar birbirine destek çıkıyordu, sahip çıkıyordu. Yardım var. Yardımlaşma vardı. Bir gariban olduğu zaman 10 kişi toplanıp gelip ona yardım ediyordu. Şimdi bu yok. Belki görüyorsun çevrende. Yani birisine adam bulamıyorsun bu memlekette artık. Mesela bu 5-6 haneden hayvancılık ya da herhangi bir üretim yapan kimse var mı? Ya yok üretim. Genelde emekli olanlar geliyor değil mi? Ya emekli olanlar ama emekli de ne olacak yani? Şimdi aslında ben yalnızım. Yalnız olmasam belki bir 15-10 tane koyun alıp burada hiç olmazsa sütüm yağım çıkar. 5-6 tane tavuk beslerim. Yumurtam çıkar. Tabii tabii. Yani bunları yapmak lazım yani. Ya çünkü bu memlekette yani sen süt bulmaktan sonra, ya bulmaktan sonra neye duruyorsun ki? Köye geldin mi en azından tavuğun olacak, sütün olacak, tavuğun yumurtan olacak, sütün olacak. olacak, bağın bahçen olacak, tarlan domates, mübah işte. Bakama göre öyle kendime göre işte bir de bu ön tarafta var. Belki Evet. yani yapıyoruz bir şeyler ama işte yaş geçtikten sonra bir de şeyi çok kurban. Şimdi sana bir şey diyeyim mi? Bir traktör getirsen buraya bir saat, buraya bir 1 milyon istiyor. Şuraya bir sürse. Evet. 1 milyon istiyor. Yani alttan çıkamıyorsun. Burada tabii biraz da Pülümür'ün hemen hemen en uzak köyü. En son köy zaten burada ovacı sınır yani. Ovacı sınır. Ovacığa giriyor değil mi? Ha, o tepeye çıktım. Ovacığa giriyorsun kurban. Ovacı sınırı. Doğru. Evet. Bundan dolayı da git gel Bak hizmete burası ulaşmak da zor. Bak bu şabaklar belki de görmüşsün sürüleri. Helal olsun. Bak çocukları üniversite okumuş kızlar. Ben bugün yukarı çıktım tepeye. Hı hı. Okumuş kızları üniversite bitirmişler. Hem sağlıyorlar hem mala gidiyorlar. Doğru. Yani bizim aslında bu yörenin insanları beyni çalışıyor. Çalışkan insanlar ama son işte nesil biraz tembelleşti nedense bilmiyorum. Evet. Son olarak benim sormadım. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Valla son olarak eğer şey yaparlarsa, beni duyarlarsa yani bizim bu köyün insanları, bu Sarıgül halkı memleketini, vatanını boş bırakmasınlar. Başkalarına yem etmesinler. Sarıgül köyünden ayrılma vaktimiz geldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda yorum ve eleştirilerinizi yorumlar kısmından ya da mail adresimden bana yazarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Doğa yürüyüşü yapmaya.